1902 yılında bir şehir bir dakikadan az sürede yok oldu. 30 bin insan aynı anda aynı yerde. Bu bir doğa felaketi değildi. Bu sadece alınmış yanlış bir kararın sonucuydu. 30 bin insanın öldüğü bu felakette sadece bir kişi kurtuldu. İnanır mısınız? Bir kişi. O da bir mahkumdu. Nasıl mı? Hadi zamanı geri saralım. Şu an elinizde tuttuğunuz kahve yaklaşık 60 derece. 100 derecede su kaynar. Şimdi hayal edin. Saniyeler içinde üzerinize 1000 derecelik bir rüzgarın estiğini. Bu bir yangın değil, bu bir fırın da değil. Bu doğanın insanoğluna ben buradayım deme şekli. Karayiplerin en şatafatlı şehri Saint-Pierre'de hayat bir sabah korkunç bir şekilde durdu. Saniyeler içinde koca bir medeniyet taşa dönüştü. Bu trajediyi izlerken aklınıza 2019'da Yeni Zelanda'daki White Island patlamasında kapana kısılmış turistler gelebilir. Ya da Pompei'de küller altında kalan insanların hazin sonu. Ama Saint-Pierre'deki patlama bunlardan farklıydı. Çünkü buradaki insanlar geleceği bile bile ölüme mahkum edildiler. Saint-Pierre, buraya Küçük Paris denirdi. Neden Küçük Paris denirdi biliyor musunuz? Çünkü burası kibrin merkeziydi. 800 kişilik dev bir opera binası, modern bir liman ve dünyanın en iyi romları. Sosyete Paris'ten gelen ipek elbiseleriyle operaya giderken dağın dumanlarını estetik bir manzara olarak izliyorlardı. Hatta diğer adalardaki patlamalarla dalga geçiyorlardı. Öyle kibirlilerdi ki kendi dağlarının o estetik mucizenin kendilerini asla incitmeyeceğini düşünüyorlardı. Şehirde her sabah 20 tane fırından sıcacık kruvasanlar çıkıyordu ve o kruvasanların kokusu yaklaşan ölümün kokusunu bastırıyordu. Aslında Pele Dağı dürüst bir katildi. Önce uyardı. Nisan ayının sonunda dağ kükremeye başladı. Şehre kül yağmaya, sülfür kokusu sokakları sarmaya başladı. Daha da kötüsü sadece birkaç gün önce komşu ada St. Vincent'taki Soufrière yanardağı patlamış ve 1600 kişiyi öldürmüştü. Ama Vali Louis Motet için halkın korkusu seçimlerin güvenliğinden daha az önemliydi. Vali 11 Mayıs'taki seçimleri kazanmak zorundaydı. Saint-Pierre'de valinin oy deposuydu. Eğer halk giderse ya seçim ertelenir ya da oylar bir bir kaybolurdu. Vali üzerine düşen görevi yaptı. Bir bilim kurulu kurdu. Bilim kurulu dediysem oradaki memurlardan, lise öğretmenlerinden falan, yani bir jeoloji profesörü yoktu aralarında. Ve vali memurlara tek bir söz söyledi. Halkı sakinleştirin. Bilim komisyonu çalıştı ve şöyle bir rapor sundu. Pele Yanardağı'nın tehlikesi kaynayan bir çaydanlığın tehlikesinden daha azdır. Valinin emriyle şehirden çıkışlar ordu tarafından tutuldu. İnsanlar evlerine birkaç gün sonra olacak tabutlarına geri gönderildi. O sırada bir barda bir kavga yaşandı. Tarih 7 Mayıs 1902, patlamadan sadece bir gün önce. Luger Sibaris bir bar kavgası yüzünden zindanın en dibine atıldı. Vali Motet onu topluma ibret olsun diye penceresiz tek bir hava deliği olan taş bir hücreye kilitledi. Böylece size o kadar düşünüyorum ki kavga eden birini bile normal bir hücreye değil ta zindanlara atıyorum demek istedi. Vali aslında onu cezalandırdığını düşünüyordu ama bilmeden onun, yani Sibaris'in hayat sigortasını imzalamıştı. Sibaris o gün o zindanda bağıra dursun 30 bin insan o şehirde o gece son uykusuna yatıyordu. Vali ve eşi de şehrin en lüks otellerinden birine yerleşmişti. Vali bakın ben buradayım sakın korkmayın diyordu. Oysa valinin de bilmediği kendi yazdığı yalan senaryonun içinde boğulmak üzere olduğuydu. Saat sabah 07:50. Telgraf operatörünün son mesajı alez, yani tamam. Saat 08:02. Dağ yan taraftan patladı. Bilimsel olarak buna Nuée Ardente, yani ateşli bulut diyoruz. Bu sadece lav değil, gaz, kül ve kaya parçalarından oluşan süper sıcak bir akıntıydı. Nuée Ardente'den bahsetmek gerekirse bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Saatte 630 kilometre hızla üzerinize esen bir rüzgar düşünün. Ama daha önemlisi bu rüzgar
Tam 1075 santigrat derece. Bu dalga şehre çarptığında Pompei'deki gibi insanların kaçacak saatleri yoktu. Sadece 60 saniyeleri vardı. Oksijen saniyeler içinde tükendi. İnsanların akciğerleri içeriden pişerek buharlaştı. Deniz suyu kaynadı, gemiler anında alev aldı. 30 bin kişi oldukları yerde birer heykele dönüştü. 4 gün sonra kurtarma ekipleri şehre girdiğinde yaşayan bir ruh bulmayı beklemiyorlardı. Fransız gemisi Suhet denilen askerler her yerin gri bir tozla kapalı olduğunu gördüler. Bir asker günlüğüne şöyle yazmıştı. Sanki dünya bir mangalın üzerinde unutulmuş gibi kokuyordu. Kaptanlardan biri şöyle yazmıştı. Hiçbir canlı izi yoktu. Ölü bedenler, erimiş camlar. Sanki bir şehirde değil, dev bir fırının içinde gibiydik. Arama çalışmaları devam ederken bir mucize gerçekleşti. Yıkılmış harabelerin altından Luger Sibaris'in iniltisi duyuldu. Sibaris'i çıkardılar çıkarmaya ama Sibaris'in bütün vücudu yanıklar içindeydi. O kadar sıcaktı ki zindana bile etki etmişti. Luger o anı şöyle anlatır. Kapının aralığından giren hava tenimi bir anda soydu. Bağırmak istedim ama sanki boğazım kumla doluydu. Tanrı'nın dünyayı bir kibrit gibi çaktığını düşündüm. Luger Sibaris kurtuldu. Ama hayatı bir daha asla eskisi gibi olmadı. Fransız hükümeti onu affetti ama toplum onu bir canavar olarak gördü. Sonunda yolu dünyanın en büyük sirki Barnum and Bailey ile kesişti. Luger dünyanın her yerini gezerek vücudundaki korkunç yanıkları insanlara gösterdi. Lakabı kıyametten kurtulan adamdı. Sahneye patlamadan kurtulduğu hücrenin birebir kopyasıyla çıkıyordu. İnsanlar birkaç kuruş verip 30 bin kişinin ölümüne tanık olan o adamın yanık izlerine dokunuyordu. Şehrin en dürüst insanları ölmüş, günahkar Luger ise bir sirk objesi olarak hayatta kalmıştı. Kaderin en acı şakası bu olsa gerek. Luger Sibaris 1929'da öldüğünde vasiyeti gayet basit ama sarsıcıydı. Beni toprağa gömün. Ama lütfen üzerime taş koymayın. Çünkü yeterince taş altında kaldım. Sonuç 30 bin ceset 0 oy. Vali Motet kazanamadı. Çünkü kendisine oy verecek kimseyi hayatta bırakmamıştı. Bu trajedi bize bir şey öğretti. Doğanın karşısında ne kadar küçüksek hırslarımız karşısında da o kadar tehlikeliyiz. Pompei bir doğa kazasıydı. White Island modern bir ihmaldi ama Saint-Pierre bir siyasi cinayetti. Tarih sadece geçmişin değil, geleceğin provasıdır. Peki bugünün yöneticileri sizce o günün yöneticilerinden ne kadar farklı? Videoyu beğendiyseniz bir arkadaşınıza önermeyi ve bu tarihin sayfalarında benimle gezinmeyi unutmayın. Lütfen bir beğeni bırakın ve abone olun. Böylece sizinle daima tarihi geri sarabilelim.